hoş geldiniz. Alexandros Otel'deyiz. Odamızı da size göstermek istedik. Buraya geniş bir banyo koymuşlar. Tertemiz, çok güzel bir banyo gerçekten. Burada yine büyük bir dolabımız var. Elbiselerimizi koymak için. Tek kişilik 2 yatağımız. Gerçekten rahat, güzel. Buraya büyük bir televizyon koymuşlar. Klimamız, balkonumuz mevcut. Günlük olarak temizlik yapılıyor. Bu otelde ikinci günümüz. Bugün yine temizlenmiş. Çarşaflar değiştirilmiş, havlular değiştirilmiş. Tertemiz bir şekilde bize yine bugün teslim ettiler. Burada da biz varız. Görüşürüz. Çok sevilmez Atatürk. Zaten evi de koruma altına alabilmek için konsolosluk sınırları içerisine dahil edilir. Daha iyi korunabiliyor bu şekilde. Evet. Otelden çıktık. Atamın doğduğu eve doğru yol alıyoruz. Öncelikle otelden bahsetmek istiyorum. Otel çok güzeldi. Odamız temizdi. Yataklar rahattı. Kahvaltıda bol çeşit vardı. Her yönden oteli tavsiye ediyoruz. Otelde 2 kişilik bir oda 50 ile 60 euro arasında değişiyor. Buna kahvaltıda dahil. Tek otelin dezavantajı merkeze arabayla 15-20 dakika mesafede olması. Bunun dışında otelde her şey çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Hatıra ama eskiden çok daha güzelleri vardı. İstanbul'dan getirilen Atatürk'ün yatağı vardı. Atatürk'e ait özel eşyalar vardı. Şu an çok fazla onları göremeyeceksiniz. Bu anlamda içini her hafta gördüğümde biraz beni yaradıyor açıkçası. Atatürk'e. Yani öyle olmamalı. Yani tamam yenilikçi müze olabilir ama siz görünce daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ondan sonra yine bunu tartışırız. Mustafa Kemal Atatürk de yine 21. yüzyıla girer. Bu bölümde sizleri sıkmadan kısaca Selanik tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Şehir milattan önce 315 yılında Makedonyalı Kassander tarafından kuruldu ve adını Makedonyalı 2. Filip'in kızı ve Büyük İskender'in kız kardeşi olan karısı Thessaloniki'den aldı. Roma döneminde önemli bir metropol olan Selanik, Bizans İmparatorluğu'nun ikinci en büyük ve zengin şehriydi. 1430'da Osmanlılar tarafından ele geçirilen şehir yaklaşık 500 yıllık Türk egemenliği boyunca önemli bir liman ve çok kültürlü bir metropol olarak kaldı. 8 Kasım 1912'de şehrin hakimiyeti Osmanlı İmparatorluğu'ndan Yunanistan Krallığı'na geçti. Osmanlı ordusunun direnişinin mümkün olmayacağını düşünen garnizon komutanı Tahsin Paşa, Yunan ordusuna hiçbir direniş göstermeden şehri teslim etmiştir. Şehirde bulunan 25.000 kişilik Osmanlı ordusunun direniş göstermeden teslim olması halkta büyük bir şaşkınlık ve panik ortaya çıkarmış ve binlerce Müslüman Osmanlı vatandaşı Yunanlılar tarafından katledilmiştir. Selanik'teyiz, Atatürk'ün evindeyiz. Bizi okulda ilk öğretilen Atatürk 1880'li yılında Selanik'te başladı. Ne mutlu ki bugün Selanik'teyiz, Atatürk'ün evindeyiz. Hep beraber gelin, beraber gidelim. Atatürk'ün doğduğu ev konsolosluk içinde yenilikçi bir müze olarak açılmış. Odalar genellikle boş. Atatürk'ün çok az eşyası var. Daha fazla eşyayı görmeyi dilerdim. Müzeye gezerken birçok duyguyu beraber yaşıyorsunuz. Hüznü, mutluluğu, coşkuyu, en fazla da dünyanın en büyük liderinin bizim liderimiz olmasından dolayı gururu. Atatürk'ün doğduğu bu ev 1870 yılında yapılmıştır. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi 1878 yılında bu evi kiralamıştır. Ev 3 katlıdır. Mustafa Kemal Atatürk, Ali Rıza Efendi'nin 1888'de vefatına dek bu evde yaşamıştır. Zübeyde Hanım, eşinin ölümünden sonra bitişikteki daha küçük bir eve taşındı. Günümüze gelememiş olan o evde aile uzun süre yaşamış. Mustafa Kemal 1893'te Selanik Askeri Lüştiyesi'ne kaydolarak evden ayrılmıştır.
İkinci meşrutiyetin ilanından önce Selanik'te görevlendirilen Mustafa Kemal, ailenin daha önce oturduğu pembe boyalı geniş evi satın aldı. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte burada ikamet etti. Mustafa Kemal'in Selanik'ten ayrılmasından sonra bu evde oturan Zübeyde Hanım, Balkan Harbi'nden sonra Selanik'in işgal uğraması üzerine evden ayrılıp İstanbul'a gitmiştir. Sizlere biraz da Atatürk'ün doğduğu evin tarihsel sürecini anlatmak istiyorum. Selanik Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1933'te yaptığı özel bir toplantıda Cumhuriyet'in 10. yılı sebebiyle Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin duvarına bir hatıra plakası takılması ve evin hali hazırdaki sahiplerinden satın alınarak Mustafa Kemal Paşa'ya hediye edilmesini kararlaştırdı. Satın alma işlemleri tamamlanıp hediye edilmesi 1937'de gerçekleşebilen ev 1953'te müze olarak açılmıştır. Müze 2010-2013 arasında yeniden restore edildi. Bu restorasyon sırasında Atatürk'ün kişisel eşyaları ve mobilyaları ile Atatürk büstü ve anı defteri kaldırılıp Türkiye'deki başka müzelere gönderilmiştir. Son düzenlemeye göre ilk katta Selanik Odası, Manastır Odası, ikinci katta İstanbul Odası ve Ankara Odası olarak isimlendirilen bölümler yer alır. Müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün ve annesi Zübeyde Hanım'ın çok güzel yapılmış bal mum heykelleri de bulunmakta. Atatürk'ün doğduğu evi gezmek, onun eşyalarını görmek, onun yürüdüğü sokaklarda yürümek, babasının diktiği ağacın gölgesine durmak. Gerçekten hayatımızda anlatılmaz anlar bıraktı. Ne mutlu ki böyle bir liderimiz var. Dünya tarihinin en büyük lideri, ne mutlu ki bizim liderimiz. Selanik'e geldik. Peki nerelere gezebiliriz? Öncelikle bizim yaptığımız gibi Atatürk'ün doğduğu eve gitmelisiniz. Beyaz Kule ve Aristoteles Meydanı gerçekten görülmeye değer. Özellikle akşam saatlerinde tavernalarında canlı müzik eşliğinde deniz ürünleri yiyebileceğiniz mekanların bulunduğu Ladadika bölgesinde tavsiye ederiz. Aya Dimitri Kilisesi de gerçekten güzel. Müzeyi gezmeyi seviyorsanız Selanik Arkeoloji Müzesi'ne ve Bizans Kültürü Müzesi'ne gidebilirsiniz. Ve tabii ki şimdi bizim gezdiğimiz gibi Selanik Kordon'da gezebilirsiniz. Şimdi Selanik Kordon'da keyifle yürüyerek Beyaz Kule'ye doğru gidiyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yunanistan halkı gerçekten yardımsever ve çok sıcakkanlı. Geleneksel özelliklerini korumaya başarmışlar. Sirtaki, Koçali, Hasapiko gibi çok güzel dansları var. Dini bayramlar eskisi gibi kutlanmaya devam ediyorlar. Özlerini korumuşlar. Biz Yunanistan'ı ve Yunanistan halkını gerçekten çok beğendik. Şehirde görülmesi gereken antik yapıların en önemlisi ve şehrin simgesi sayılan Beyaz Kule'ye geldik. 30 metre yüksekliğinde ve 6 katlı olan Beyaz Kule günümüze kadar ulaşmış bir Osmanlı dönemi eseridir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Kule 1912 yılında Balkan Savaşları sonrasında Selanik'in kaybedilmesiyle Yunan topraklarına geçmiştir. Yunanların kendi tekrar ele geçirmelerinin ardından zaferi ve alınmayı temsil eden sembolik bir vaftiz töreniyle tamamen beyaza boyanıp Beyaz Kule ismini almıştır. Ένα χειροκρότημα στη φίλη μου την Κατερίνα. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.